Malum nedenden dolayı ortağımla helalleştik. Ceketimizi aldık. Almanya'ya geldik. Şirket açtım ve son 5 yılımda 250-300 yaklaşık asansör montajını bitirdim Bolu ve çevresinde. Burada da kendi mesleğimizi icra ediyoruz. Uzmanlık branşımız asansör. Montajdan dizayna, baştan sona tüm her işi yapıyoruz. Ya Rabbi çok ver şaşırtma. Dili sonradan da öğrenebilir. Yeter ki firma ben bu kişiyi istiyorum. Bu kişi bilgili, korkmasalar, kral çıplak deseler. Ben kimseye kırgın değilim. Her şeyi Allah görüyor çünkü. Birbirimize moral vermemiz lazım. Bunların hepsi geçecek. Biz işimize bakalım. Herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda makine mühendisi Uğur Aydın'la beraberiz. Almanya'dayız. Kendisi uzun yıllar Türkiye'de TSE'de mühendislik yapmış birisi. Uğur Bey merhaba. Merhabalar. Türkiye'de uzun yıllar mühendislik yaptınız. Burada da anladığım kadarıyla mühendisliğinizle alakalı bir iş yapıyorsunuz. Tabii. Burada da kendi mesleğimizi icra ediyoruz. Uzmanlık branşımız asansör. Projeden montaja, montajdan dizayna, baştan sona tüm her işi yapıyoruz. Dizayn ayağımız olduğu için değişik dizaynlar da yapabiliyoruz. Tüm denkliklerimizi aldık. Türkiye'de yaptığım işin aynısını burada devam ettiriyorum. Burada birçok çeşit asansör görüyorum. Bunları daha konuşacağız, belki anlatacaksınız ama ondan önce ben sizi tanımak istiyorum. Evet, Uğur Aydın kimdir? Sakarya Adapazarı doğumlu, 1982 doğumluyum, 7 Şubat. Babam matematik öğretmeni, işte annem ev hanımı. İlk orta ve lise öğrenimimi Sakarya'da tamamladım. Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum liseyi. Çok meraklıydım. Çocukluktan da tamirat, tadilat. Evde tamirci bendim. Matematiği çok seviyorum. Olursam matematik öğretmeni olurum diyordum. Hatta diş hekimliği, ağızla ilgili mekanik bir şeyler olsun yeter ki. Onu da seviyordum ama makine geldi. Çok şükür çok severek yapıyorum yani kendi mesleğimi. 9 Eylül makine mühendisliğini kazandım. Okulu bitirir bitirmez Habaş Demir Çelik Fabrikası İzmir Ali Ağa'da çalışmaya başladım. Vinç mühendisi olarak çalışmaya başladım. 200 tondan 5 tona kadar yaklaşık 50 tane vincin sorumlusu bendim. Bakım, montaj. 3 tane oğlum var, ellerinizden öper. Küçük çocuklar ikiz olunca hanım öğretmen, zor oluyor çocuklara bakmak. Bolu'ya taşınmaya karar verdik. Çünkü eşimin akrabaları Bolu'da, benim akrabalar Sakarya'da. İzmir çok uzak. Bolu'da bir imalat atölyesinde oraya gittik. TSE teklifi de oradan geldi açıkçası. TSE'de hem bir imalathanede müdürlük yaptım, imalat müdürlüğü, hem de Türk Standartları Enstitüsü'nde asansör muayene uzmanı olarak çalıştım. Asansörler yapıldıktan sonra mühendis kontrole geliyor TSE'den. Asansör standartlara uygun mu değil mi kontrol yapıyor, testler yapıyor. O mühendis onay verdikten sonra asansör kullanıma açılıyor. Bunu kontrol eden mühendis olarak çalıştım Türkiye'de. Daha sonra müteahhitlerden ciddi oranda iş teklifi aldım. Dediler ki ya sen devleti bırak, asansör firması kur, biz sana iş verelim. TSE'den istifa ettim. İmalathane atölyesinden de istifa ettim. Kendim şirket açtım ve son 5 yılımda 250-300 yaklaşık asansör montajını bitirdim Bolu ve çevresinde. Ortağım vardı. Malum nedenden dolayı ortağımla helalleştik. Ona devrettim. Daha sonra ceketimizi aldık. Almanya'ya geldik. Türkiye'den buraya gelirken oradaki işinizi ortanıza bırakıp geldiğinizi söylediniz ama o bırakışın biraz farklı olduğunu ben anladım söylemenizden. Nasıl oldu ayrılışınız? Açıkçası biraz zor oldu. Çok büyük emek sarf etmiştim. Hayatımın tüm birikimini o firmaya vermiştim. Fikir ayrılığı olduğundan dolayı aslında işlerimiz çok iyi gidiyordu. Türkiye'de bazı işler artık çok zor ilerlemeye başlamıştı. İşi iyi yapana, doğru yapana, düzgün yapana değil de farklı şeyler yapanlara işler veriliyordu, ihaleler veriliyordu. Şurada bir trafik cezası, devlet başkanı olsun fark etmez. Trafik cezası yediyse o cezayı o adam ödeyecek yani. Adam ayrımcılığı yok. Bu da insana müthiş bir güven ve rahatlık veriyor yani bu ortamın olması. Türkiye bu konuda biraz farklı davranış sergileyebiliyor maalesef şu dönemde. Rüşvettir, odur budur. Böyle şeyleri hiç yapmadım, yapmam, yapmak da istemem. Böyle şeylere girmek istemediğimden dolayı beni rahatsız etmeye başladı. Rotamı o yüzden ithalat, ihracata yönlendirmiştim son dönemde. Ama tabii ki fikir ayrılığı olmasa devam etmek isterdim. Çünkü orada bir düzen kurmuşuz. 5 yaşına basmış firma, 300 asansör var. Belli bir bakımlar devam ediyor. Bakımlardan gelen paralar var. Geldikten sonra sizin mühendisliğinizi geri almanızdan sonra böyle bir iş sahibi olma süreciniz var. Bu tutunma sürecinizi bir dinleyelim. Ben ilk tek geldim. Sonra aile birleşimiyle geldi. Çocuklarım, eşim. Esnaf bir arkadaşımın oğlu vardı Halil diye, kulakları çınlasın. Dedim ki Halil,
Beni dedim fuara götürmen lazım. Augsburg'da asansör fuarı var. Türkiye'de de devamlı gidiyordum katılımcı olarak. Halil de bana dedi ki ya abi sen daha dün geldin ne yapacaksın fuarı? Otur oturduğun yerde de Almancanı çalış falan. Kamptasınız bu arada. Kamptayım bu arada. Kamptan Augsburg'a fuara gittik. Asansör fuarına. İşte o asansör fuarında devamlı görüştüğüm, hasbihal ettiğim firmalarla tekrar görüştük, konuştuk. İşlerinden bir tanesi iş teklifi yaptı. Bizim hedef ülkemiz Almanya'ydı zaten. Sen bize bir yardımcı ol, danışmanlık yap. Biz dedi oraya bir şube açalım. Ben de dedim memnuniyetle. İşte böylelikle başladı. Burada bir şube açtık. Bu arada arkadaşlara direkt bana ulaşabilirler. GmbH Limited şirketi burada nasıl açılır? Einzel Unternehmen, şahıs firması burada nasıl açılır? Gerekli prosedürler nedir? Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü GmbH'da açtım burada. Einzel Unternehmen şahıs firması da açtım mühendis olarak. İkisiyle alakalı da o süreçleri aşama aşama bitirdik. Son bir yıldır da kendi işimizi yapmaya başladık yani. Müşterilerimiz oluşmaya başladı. Asansör montajları yapmaya başladık. Türkiye'de de eşim öğretmenlik yapıyordu. İngilizce öğretmenliği son dönemde yapamadı. Burada da Almancayı çok hem öğrendi hem bize öğretti. Asansör firmasında benle çalıştı son Türkiye'de 3 yıl. Muhasebe işinde bizde benle çalıştı yani beraber. Buraya gelince de benim yanımda çalışmak daha çok hoşuna gitti. Kasa onda çünkü. Yani parayı yönetiyorum böyle iyi. Ben oturduğum yerde çalışıyorum. Canım ne zaman isterse eve gidiyorum, işe gidiyorum falan. Serbest. İster Almanca öğretmenliği yapabilir. Şu an yetkisi var. Belgelerine de denkliği de var. İster benim yanımda çalışabilir. Onun serbestliği var yani. İstediği şey yapabilir. Ama şu an itibariyle firmanın kasasını tutmayı tercih ediyor yani. Burada duvarda ve mekanda çok değişik asansörler görüyorum. Ne tür asansörler yapıyorsunuz siz? 20 tonluk yük asansöründen tutun tek kişilik asansörlere kadar, merdiven asansörü, engelliler için merdivene takılan trepenlik deniliyor. Bu tür asansörlere kadar çok çeşitli asansör modelleri var. Bu havuz asansörü dediğimiz bir asansör, yaşlı insanları, işte bedensel engelli insanları havuzun içerisine bu insanları bu şekilde sokuyoruz. Yani 2 metre, 1,5-2 metre havuzun içine giriyor, tekrar çıkartıyoruz. Bu monşarj asansör diye geçiyor. Restoranlarda genelde kullanılıyor. Şu şekilde devreye giriyor. Tekerlekli sandalyeyle engelli platformu, yüksek kat girişlerde insanlar bu engelli platformu kullanabiliyor. Peki burada Türkiye'den gelen bir mühendisin diplomasını kabul ettirip burada mühendis olabilmesi için neler gerekiyor? Anerkennung denilen bir kelime var. Anerkennung denklik demek. Almanya'ya Anerkennung başvurusu yapabiliyorsun. Üniversitede okuduğunuz dersler, hangi üniversitede okudunuz? Bunu Almanya kontrol ediyor. Bizim Almanya'da verdiğimiz dersleri görüyor mu? Hangileri uyuyor, hangileri uymuyor? Bakıyor, eğer yeterliliği varsa bu eğitimin, üniversitenin denkliği, yeterliliği varsa direkt veriyor. Yeterliliği yoksa da diyor ki bir yıl daha okuman lazım, 3 ay daha okuman lazım, 5 ay daha neyse şu dersleri alman lazım. Ama Türkiye'deki çoğu üniversite bu denkliğe sahip ve Almanya'dan Anerkennung rahat bir şekilde alabiliyor. Mühendis olarak çalışabiliyor. Ben buraya geldikten sonra başvurdum. 9 Eylül Üniversitesi'nin denkliği var. Çok kısa sürede bana denklik geldi. Almanca bilmediğiniz halde bu denkliği aldınız değil mi? Tabii Almanca o dönem bilmiyorduk. Almanca zorunluluğu yoktur o denkliği almak için. Yok. O Almanca zorunluluğu yok. Çok güzel bir şey bu. Tabii. Yani O zaman mühendis insanların buralara gelip adapte olması bir öğretmenden veya bir başka meslekten çok daha rahat. Evet. Mesleğini biliyorsa, uzmanlığı varsa kesinlikle çok rahat. Blue Card vizesiyle Türkiye'den kalifiye personel gelebiliyor buraya. İş dili olarak İngilizce'de konuşabiliyorlar. Uluslararası şirketler var. Mühendisler bu şirketlerde çalışabilir. İngilizce tabii evrensel dil, o iyi olması lazım. Direkt online başvuru yaptıklarında İngilizce dilini kullanarak Anerkennung yaptırdıktan sonra mühendis olarak bu şirketlere başvurabilir. Benim bir arkadaşım öyle geldi buraya. Başvuru yaptı arkadaşım. Türkiye'den Anerkennung denkliğini aldı ve Türkiye'den buraya mavi vizeyle geldi. Peki İngilizcesi ve Almancası olmayan, sadece Türkçesi olan bir mühendis buraya gelebilir mi? Geldiği vakit hangi zorluklarla karşılaşır? Almanya kalifiye personele o kadar fazla ihtiyacı var ki iş arama vizesi diye bir vize çıkarttı şimdi. 6 aylık bir süreçte işini burada direkt arayabilir. Kendi mesleğini bildiğine dair başvuru yaptığı firmalara kanıtlayabilir. Firmayla anlaşmayı yaptıktan sonra sıkıntı yok. Yani dili sonradan da öğrenebilir. Yeter ki firma ben bu kişiyi istiyorum. Bu kişi bilgili. Bununla ilgili spesifik bir örnek vermek istiyorum. Benim bir arkadaşım var. İnşaat mühendisi, Türkiye'den arkadaşım.
Akademisyen artı inşaat mühendisi. Baraj projeleri konusunda, su anlamında çok müthiş bilgiye sahip. Türkiye'de mesela büyük köprü, viyadükler, büyük tüneller, dağı deliyorlar, yol falan yapıyorlar ya, onların projelerini benim bu arkadaşım da yapıyordu yani. Beraber bir istişare ettik. Dedi ki, Almanya'da ben dedi büyük bir firmaya başvuracağım. Ben bedava işe girmek istiyorum. Firma bunu test etti. Baktı ki işi biliyor. Dil seviyesi çok iyi derecede olmamasına rağmen ilk etapta bir praktikum deniliyor, staj. 6 ay süreyle bu arkadaşı işe aldı. Ve şu an yavaş yavaş dil seviyesi iyileşti ve unbefristet deniliyor. Yani süresiz anlaşma yaptı ve bu arkadaş bu firmada, benim arkadaşım, devam ediyor çalışmaya. Bilgi eğer iyiyse, kişi kendini iyi donattıysa dil ikinci plana düşebiliyor. Şunu da söyleyeyim, bir mühendis kesinlikle C1 seviyesinde Almanca bilmesi lazım. İnsan derdini düzgün ifade etmesi lazım. Müşteriyi kazanabilmesi için Almancayı bilmesi lazım. Tabii Almancayla yoğun mesaimiz devam ediyor dille alakalı. B2 biraz zordu. İkincide geçtim B2'yi. C1'de de mideme ağrılar girdi. Çok zor. O zaman bu Almanca ile alakalı cehennem dili esprisi hakikat payı da var yani. Var, haklılık payı var. Ama yine de seviyorum Almancayı. Kültürü öğrenmeyi seviyorum. Şunu söylüyorlar insanlar, işte Almanlar soğuk vesaire. Ben buna kesinlikle karşıyım. Bizim gibi gelenek görenekleri var. Kendi tatillerinde, bayramlarında beraber yemek yemeler, beraber vakit geçirmeler. Ben çok benzetiyorum yani. Bir de şu da çok hoşuma gidiyor. Bizim işçilerimiz Türkiye'den buraya Almanya'ya yeniden inşa için gelmişler. Bu Gastarbeiter'lara mesela, yani Gastarbeiter misafir işçi demek. O dönemde gelen bu işçilere bu dönemde vefa kapsamında onlara diyorlar ki avantajlarımız devam ediyor. İşte çifte vatandaşlık alabilirsiniz. İşbe haklarınız sönmedi, dil zorunluluğunuz yok gibi ekstra avantajlar veriyorlar. Bizim gibi Müslümanları bağrına basıyor bu ülke. Mainz çok güzel bir şehir. Seviyoruz biz burayı da. Almanya'da 16 eyalet var. Burası da bir eyalet. Rheinland-Pfalz eyaleti. Bu eyaletin başkentinde Mainz şehri. Yaklaşık 300 bin nüfusu var. Gerçekten çok yaşanabilecek bir şehir. Ren Nehri ortasından geçiyor. Dünya çapında meşhur BioNTech'in memleketi Mainz. BioNTech Mainz'de bulundu. Bulanlar da Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Mainzli, buralı. Aşıyı da tam işte burada buldular. Hayatlarını bu kanser aşısını bulmaya adadılar ama Covid işin içine girince kanser aşısını Covid'e döndürerek Covid'e faydalı bir aşı haline getirdiler. Asıl niyetleri ve araştırmalar halen kanser aşısını bulmaya yönelik. Matbaa da burada bulundu. Matbaanın mucidi de Mainzli Johannes Gutenberg. Çoğu üniversitenin ismi, okulun ismi Johannes Gutenberg Üniversitesi vardır. Johannes Gutenberg şehrine hoş geldiniz der Mainz'in girişinde. Johannes Gutenberg Mainz'le özdeşleşmiş ünlü, meşhur bir mucittir. Almanya'ya geldiniz, bir mühendis, bir iş adamısınız. İnşallah bol kazançlarınız da olsun. Bundan sonrasıyla alakalı peki hedefleriniz ne? Para kazanmak, gerçekten ailemin geçimini sağlamak güzel bir şey. Rahmetli dedemin bir duası vardı. O duayı da ben ederim. Ya Rabbi, az verip aratma, çok verip şaşırtma. Ben ona bir de şunu ekliyorum. Ya Rabbi, çok ver şaşırtma. Doğru yerlerde harcayayım. Duaya bir de onu ekliyorum. Bir şirketimi büyütmek istiyorum. Hatta bizim arkadaşlardan asansöre ilgisi olan arkadaşlara duyurdum da yani. Benim adama ihtiyacım var. Yetiştireceğim. Ekiplerimi arttıracağım. Asansör sektöründe işçi, usta adama ihtiyaç var. İlerleyen dönemlerde de hedefim güzel projeler yapmak. Mesela bir gökdelene asansör yapmak. Mesela hiç kimsenin yapmadığı değişik bir asansör yapmak. Sanatsal bir asansör yapmak. Bu hayallerim benim. Bir mesela dağ asansörü yapmak. Yani turistik bir asansör camdan ve o insanlar o asansöre çıkacak ve işte manzarayı izleyecek. Böyle sıra dışı projeler yapmak istiyorum. Paradan ziyade böyle bir proje yapmak heyecanlandırıyor. Seviyorum çünkü bu işi. Klasik asansörlerden ziyade böyle projeler yapmak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hayalim diyeyim size. Herkesin göreceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Sözlerin sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. Ben onu çok seviyorum. Bir insanı diyor, seviyorsan ölçülü sev. Çünkü bir gün düşmanın olabilir. Bir insandan da nefret ediyorsan ölçülü davran. Bir gün dostun olabilir. Bu söz benim aslında felsefem. Ben ne bir insandan aşırı böyle tapar derecesine seviyorum ne de
aşırı böyle nefret duyuyorum. Mesela şu değil, Türkiye'deki işte herkesten nefret et bilmem ne. Yanlış buluyorum. Avrupalı insanı aşırı gözünde büyüt. Mükemmeller, perfectler falan. Yok. İnsan her yerde insan. Bugün Türkiye'de bıraktıklarınız için de aynı şeyi düşünüyor musunuz ölçü olarak? İnsanoğlu çok çabuk unutuyor. Mesela buraya geldik, gündemimiz farklı. Ne? İşte iş, güç, hayat, işte mücadele vesaire. Türkiye'deyken gündemimiz farklıydı. Acaba bugün ne olacak, yarın ne olacak? Yani insan ortam değiştirince gündemi de değişiyor. Ben kimseye kırgın değilim. Her şeyi Allah görüyor çünkü. Allah'ın izniyle her şey düzelecektir. Düzeldikten sonra herkes kim suçlu, kim suçsuz, kim haklı, kim haksız eminim görecektir. Ve unutulacaktır. Yani kitaplarda kalacaktır bu yazılanlar. Acılar tabii ki de büyük, insanların acıları. Bazı insanın da derin yaralar bırakıyor. Derin acılar. Bazı insanlar da kolay atlatabiliyor. Rabbim kaldıramayacağı yük vermesin insanlara. Kırgınlığım yok dediniz ama özleminiz de mi yok? Özlem var. Özlüyorum. Yemekleri özlüyorum mesela. Türkiye'deki yemeklerin lezzeti maalesef burada yok. Camileri özlüyorum. Büyük camileri. Mesela bir büyük iftar organizasyonları, Süleymaniye, Selimiye Camii gibi camiler, tarih kokan camiler. Bunları özlüyorum. Ezanı da çok özlüyorum. Gümbür gümbür minarelerden ezan okunmasını ya telefondan açıyoruz. Telefon evde ezan okuyor da olmuyor ya. Öyle olmuyor yani. Şu an Türkiye'de, Türkiye demokrasisi anlamında çok zor günler var. Yani böyle bu zor günlerde Türk halkına bir şey demek ister misiniz? Kral çıplak demeleri lazım. Korkana da saygı duyuyorum, sıkıntı yok. Ama korkmasalar, kral çıplak deseler çok kısa sürede bu iş çözülecek. George Orwell'ın 84 kitabında yazdığı olay canlı bir şekilde Türkiye'de yaşanıyor. Açsınlar o kitabı okusunlar. Büyük birader. Büyük birader, aynen. Büyük biraderin rejimi, düşünce polisleri var. İnsanların büyük biraderin rejimine karşı düşündüklerini fark ettikleri vakit o polisler o insanları yakalayıp hapse atıyorlar, işkence ediyorlar. Belki sistematik ve düzenli bir işkenceyle o insanları büyük biraderin o rejiminin seveni ve hatta kölesi haline getiriyorlar. Bugün Türkiye'deki bu tarz böyle baskılar da toplumu biraz o noktaya doğru götürüyor gibi. Gençlerimiz de bundan en çok etkileniyorlar. Ben en çok ona üzülüyorum. Gençliğimiz böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani gençlik üzerinde gerçekten sistematik ve düzenli bir baskı var. Bundan kaynaklı da belki gençler geleceklerini daha özgür ülkelerde, yurt dışında hayal ediyorlar. Aslında baktığımız vakit yani bir insan kendisi için olmasa bile çocukları için, çocuklarının o rejimin düşünce polisleri tarafından baskıya maruz kalıp rejim aşığı bir haline gelmemesi için daha özgür ülkelere göç edip oralarda yeni bir hayat kurup özgür bir hayatı yaşamaları daha iyi olur gibi geliyor bana. Yani böyle aklıma gelmiş oldu, bunu da eklemiş olayım ben. Çok güzel bir sohbet oldu Uğur Bey. Sonuna geldik. Son olarak demek istersiniz. Vicdanen doğru işler yapan insan, işinin hakkını veren insan dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten, hangi dinden insanlarla olursa olsun ortak bir noktada kesinlikle buluşacaktır. Yeter ki şurası doğru olsun yani. Ben ona inanıyorum. Şu da bir gerçek. Türkiye'deki insanlar da kimin dürüst, kimin dürüst değil, kimin işini düzgün yapıyor, kimin işini düzgün yapmıyor gayet iyi biliyor. Sadece bu geçici bir süreç. Birbirimize moral vermemiz lazım, destek olmamız lazım. Bunların hepsi geçecek. Biz işimize bakalım. Rabbim her şeyi görüyor. Bize düşen tevekkül etmek, bize yakışanı yapmak. Biz bize yakışanı yaptıktan sonra para da gelir, huzur da gelir, mutluluk da gelir. Etrafımıza ışık olmaya çalışalım inşallah. Gücümüz varsa moral vermeye çalışalım. Birbirimize, arkadaşlarımıza. Yarın öbür gün bunları hep beraber oturacağız. Belki gülerek konuşacağız. Ama o acıları birbirimizin sarmamız lazım. Birbirimize destek olmamız lazım.